Bizler Word 17 grup olarak tüm maddi ve manevi birikimlerimizi Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş Bey ve Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de desteği sayesinde Hatayspor ile paylaşmak için buraya gelmiş bulunuyoruz. Bu zorlu süreç Türkiye'de özellikle sporun ve kulüplerin dolar girdisi, sponsorların sadece Türkiye içerisinden değil de yurt dışında hem isim yapmış hem de Türkiye'de bu reklam değerini görebilen sponsorlara arkadaş, dost olarak gitmek yerine daha profesyonel ve kurumsal bir şekilde gidilmesi, belki bir NBA modeli oluşturulması için küçük bir adım olarak görülse de eşi benzeri olmadığı için aslında çok büyük bir adım bizim için ve Türk sporu için. Hatay'ımızın bugüne kadar tanıtılmasında aslında daha çok neler kullanılabilir diye düşünüyorduk. Hatayspor'u şehrimiz için tanıtım sembolü haline getirmek ve aynı zamanda gelir kaynağı haline getirmek en büyük hedefimizdi. Bu hedefte de birleşebildiğimiz için ben çok mutluyum. Herkesin bir şekilde bu olumlu gelişmeden etkileneceğini düşünüyoruz. Ve tüm destekleri de bekliyoruz. Neler yapılacak? Niçin buradayız? Dışarıdan çok zor gibi görünse de aslında bir adımla her şey değişebilir. İhracat, sporcu ihracatı gerçekten çok aslında işte Cengiz'in yaptığı, Çağlar'ın yaptığı ilk hedefimiz inşallah ileride bu. İkinci, spor okulları. Yurt dışına spor okulu açmak belki bir kısım için şey olabilir. Ne alakası var? Niye spor okulu açıyoruz? Yani biz ne kadar büyüğüz, ne kadar küçüğüz tartışılır. Ama bir yerden başlanılması gerekiyor ve spor okullarıyla katma değer çok ciddi bir katma değer var. Bu ürün satımından tutun, orada oynayan öğrencilerin veya sporcuların ileride sözleşmeli oyuncu olarak size gelmesi. Ve bununla alakalı karşılaştığımız en büyük tepki de şu oluyor. Biz Türkiye'de sporcu yetiştiremiyor muyuz, yurt dışında spor okulu açıyoruz? Bu benim düşünebileceğim bir şey değil. Spor okulundan daha iyi öğrenciler geliyor, futbolcular geliyor yurt dışından. Burayı değiştirene kadar dışarıdaki futbolculara daha çok para vermeyi bırakıp onları orada yetiştirmemiz gerekiyor ve umut ederim ileride bu sistemi Türkiye'de kuracaktır Hatayspor. Ben sorunuz varsa daha sonra alırım ama hayırlı olsun diliyorum. Umarım daha güzel şeylere imza atacağız. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Hatayspor, Atakaş Hatayspor sahasındayız. Sahanın içerisinde hemen stadın alt tarafında basın mensuplarımızla buluştuğumuz yerdeyiz. Bugün Kanada'dan bir misafirimiz var. Bu misafirimizle Hatay'ımızın değerlerini paylaşmak ve Hatay'ımızın değerlerini dünyaya ulaştırmak, Hatay'daki katma değeri arttırmak istiyoruz. Biliyorsunuz Hatay, tarih, kültür, medeniyet şehri. Son yıllarda gastronomi şehri oldu, expo şehri oluyor ve spor şehri ama Atakaş Hatayspor'la birlikte çok daha lezzetli hale geldi. İşte burada Atakaş Hatayspor'umuzun dünya ile paylaşılması adına Adam kardeşimizle bir sözleşme imzalayacağız. Bu sözleşmenin sonucunda Kanada'da dahil, Amerika, Avrupa'da birçok yerde Hatayspor'umuzun sesi olmaya, Hatayspor'umuzu tanıtmaya, Hatayspor'umuzu şubelerini açmaya, aynı zamanda Hatayspor'umuza ekonomik katkı sağlamak için destek verecek Word 17 ile imza atacağız. Hepimize hayırlı olsun. Kıymetli Başkanım, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, sayın basın mensubu arkadaşlarımız, bugün burada Hatayspor için önemli bir sözleşme imzalanıyor. Bu bizim son yıllarda Hatayspor'un başarısını daha da ileride
daha iyi yerlere gideceğinin aslında yol haritamızın bir başlangıç noktası. Bugün az önce de Edun Bey'in söylediği gibi bir yerden başlamak gerekiyor. Tabii bu işe başlarken de çocuklarımızın eğitimi ve başarısıyla bir yerlere gelmek gerekiyor. Bugün futbolcu ihracatını konuşacağımız bu proje ile dışarıdan da ülkemize kendi vatandaşlarımızın da oynanabileceği, futbol kulüplerinde oynayabileceği bir aslında adım atıyoruz. Bunu Kanada ve Amerika kıtasında başlatıyoruz bugün itibariyle. Bu adım bizim için çok önemli. Avrupa'daki tüm şehirlerimizde mevcut Türk kardeşlerimizin de Türkiye futboluna kazandırılmasını sağlayacak bir projenin adımıdır. Bu birlikteliğimizi Edun Bey ile başladık. World 17 ailesine teşekkür ediyoruz ve umarım şehrimize, kulübümüze, ülkemize hayırlı bir başlangıç olur. Onursal Başkanımızın da katılımıyla bu işi gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Eğer mümkünse yapacağınız bu markalaşma, ki World bir markalaşma yatırım şekillendirme şirketi olarak Hatay futbolun da mutfağı haline geliyor adlı bir çalışmamız mevcut. Malum gastronomiyle bilinen 2 gündür ben bu mide testi getireceğim yemek yemekte. Kendimi durduramıyorum. Umarım futbolda da Hatay futbolun mutfağı haline gelir. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa. Daha önce böyle bir çalışma yaptınız mı? Yoksa ya da şöyle bir şey daha ekleyebiliriz. Şu anda Kanada ya da Amerika'da Türkiye'den böyle bir çalışmayı yapan bir kulüp var mı? Bizim var mı başkanım? Var. Göztepe Spor Kulübü. Ben eski bir profesyonel futbolcuyum, kaleciyim ben. Milli takım U17-U19'da oynuyordum. Futbol benim eskiden geliyor. Göztepe Spor Kulübü'nde oynayarak da ilk Göztepe ile başladık bu adımı. Hatay Spor sağ olsun, Atakaş Hatay Spor. Sağ olsun bize bu konuda inandılar, güvendiler. Bir kulübümüz daha olacak büyük bir ihtimal. O kulüpte dahil olursa Türkiye'de çok farklı işlere yol açacak bir olay olacak. Bunun için bekleyip göreceğiz. Ama daha önce yapılmışlığı var. Yapılmışı var. Teşekkür ederim. Yani, Türkiye genelinde bizden büyük olan bu firmanın Türkiye genelindeki Hatay Spor'a katacakları daha farklı konular var mı? Bu konulara daha geniş bir şey alabilir miyim? Tabii. Şimdi şöyle, hani ben çok rol çalmayayım burada. Bu biraz vizyonla alakalı, Hatay Spor'un vizyonu ve doğru zamanla alakalı. Bir Kanadalı olarak Türk'üm, evet, ama Kanada'da yetişmiş biri olarak ben artık çok sınırlı gitmek istiyorum. Çok şey var anlatabileceğim. Ama yapamazsak yapamadıklarımızı da değerlendirirler. Şu an yapabileceklerimiz bunlar. Ondan sonra onları başarıya ulaştıralım. Çok şey var. Çok atıl spor Türkiye'de. Çok anlatmak isterdim ama Türkiye konjonktürü şu an uygun değil buna. Yapalım, yaptıkça bir adım daha ileri gideriz. Şimdi arkadaşlar, Hatay yüzyıllarca ticaretin merkezi olmuş. İpek yolunun başlangıcı olmuş. Hac yolunun üzerinde olan bir şehir olmuş. 3 kıtayı birleştirip bu ticaret merkezinde dünyadaki 3 büyük şehirden bir tanesi olmuş. Biz o eski günleri aramıyoruz. Biz o eski günleri yaşatmak istiyoruz. Tabii projenin bir kısmından bahsetti Edun kardeşimiz. Ama biz birlikte daha fazlasını hayal ediyoruz. Daha fazlasını projelendireceğiz. Türkiye'de 3 kulüp üzerinde duruluyor. Bir tanesi Göztepe, bir tanesi biz. Bir tane de bir büyük kulübümüzde çalışma olacak. Üçü birlikte bu projeyi yapacaklar. Daha doğrusu üçünün ortak projesi olacak. Her spor kulübünün ayrı ayrı projeler olacak. Ama burada kazanan 3 takım olacak. Biz de belki de şu anda Amerika'da yapılan önemli bir organizasyonun ilk adımlarını atıyoruz burada.
O organizasyon zamanı gelince sizlerle paylaşılacak. Ama bu bizi hayal edemeyeceğimiz yerlere de götürebilir. Zaten Hatayspor'un vizyonunda durmak yok. Daha ileriye, daha yükseğe çıtayı koymak var. Oraya da erişmek için çabalamak var. Biz bugün burada arkadaşlarımızla onun için buradayız. Edim kardeşimiz de onun için burada. Yönetici arkadaşlarımız da bunun için burada. Sizler de bunlara şahitlik olup dünyayla paylaşmak için buradasınız. Ama şunu bilmek lazım ki hiçbir başarı tesadüf değildir. Hele hele üst üste 5-6 yıllık başarı hiç tesadüf değildir. Burada bütün arkadaşlarımızın, sizlerin de emeği büyük. Birlikte çok daha vizyoner, çok daha güçlü plan, proje ve pratiğe dönüştürme işleri yapmak istiyoruz. Edim kardeşimiz de bu nedenle burada ve bunu başarmak zorundayız. Hatay için başarmak zorundayız. Türk sporu için başarmak zorundayız. Hatayspor'un bu maliyetinde bir şey olacak mı? Ya da firmanın burada kazancı nedir? Nasıl olacak? Bu konuda da bir... Firma kazandırdıkça kazanacak. Bizden bir şey istemiyor. Ben de isterseniz bir kelime Söyle. Aynen. Özür dilerim. Rica ederim başkanım. Hayır şöyle, Mithat Bey'i biraz rahatlatalım. Bu arada kamuoyunu da bilgilendirmiş olalım. Biz bu proje çerçevesinde kulübümüzün herhangi bir maliyeti olan bir proje değil. Tamamen anlaşmayı yaptığımız World 17 firmasının sponsorluğunda gelişecek çalışmalar olacak. Kulübümüz bu projede herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Tam aksine bu proje bizim Hatayspor'a maddi anlamda da futbol ve marka değeri anlamında da çok şey kazandıracaktır. Bunun kazananı bizler olacağız. Ama yatırım yaparken Hatayspor'un, Hatayspor'un marka ismi bizim için bir değer. O değeri sadece ortaya koyuyoruz. Marka değerimizin de daha artması için Hatayspor'umuzun ve onursal başkanımız Sayın Yusuf Savaş Beyefendi'nin vizyonunu ortaya koyuyoruz. Başkanımız konuşmasının başında bize şakayla karışık yorum yaparak bize geldiler, bizi kandırdılar demişti. İlk girişim dolayısıyla sizden geldi sanıyorum. Hatay'ı seçmenizin, Hatay ile Hatayspor'u seçmenizin en büyük etken neydi? Güzel soru. Şöyle, bu 4 yıl öncesine gidiyor, 4-5 yıl öncesine gidiyor. Ben Toronto'da doğdum, Kanada'da. Ve World 17'nin asıl işi olan markalaşma ve yatırım yönetimiyle alakalı olarak seminer vermek istedim Türkiye'de. Fakat hiç kimse buna yanaşmadı. Beni tosuncuk olayları olmuş. Ben 26 yaşındayım. Zordu. O zamanlar. Selim Arbeyli beyefendi o zamanlar Türkiye'de riski aldı ve ben Hatay'da ilk seminerimi verdim. Sonra Hatay'a bu 8. gelişim oldu Toronto'dan. Burada bir şube açtık. Ondan sonra Hatay'da 3-4 tane seminer verdim. Hep Hatay'a gelmeye başladım. Hep Hatay, hep Hatay. Ana şubem İzmir ve İstanbul'da benim. Ve çok düşünmezdim belki. Hatay beni çok çekti içine. Sokaklarımızı öğrendim, yemekleri öğrendim, insanları öğrendim. Ve yani hep ben Türkiye'yi çok özlemiyorum, İzmir'i özlüyorum demedim. Şimdi işte Hatay, Antakya, İzmir gidip ve şu an komik bir 6 kişilik aileyle geldik buraya. Annemi, babamı, eşimi hepsini getirdim bu gelişimde. Ben artık ilk konuştuğumuzda da o sorunun diğer cevabını da ben de vereyim. Neden kimse ödeme almıyor veya vermiyor? Ben artık aynı sattayım. Ben Hatay'ımız diye boşuna yazmadım. Yani buradan İstanbul'da bir kulüple görüşürsem İstanbul'umuz demeyeceğim. Tabii ki hepsi şehirlerim bizim ama ben buraya ait olduğumu hissediyorum. Öncelikle halka teşekkür ederim, insanlarımıza teşekkür ederim. Başkanımıza, başkan vekilimize teşekkür ederim. Ama bunu siz yaptınız. Ben Hatay'ı seçmedim aslında, siz beni seçtiniz. Teşekkür ederim. Yani bu son 5,5 yıllık başarı tabii ki ilk yıldan itibaren onu da Edim Bey takip etmiştir. Hatay'a o kadar şube açıp gelip 8 defa gelip gittiğine göre başarı başarıyı getirir. Başarı ekonomiyi çeker. Başarı basın mensuplarını çeker. Bu iş böyle yani. Kazan kazan yöntemi. Ama bir şey vermiyoruz, onu söyleyeyim ben. Ama kazandırırsa kazanacak.
Ama kazanacağımıza birlikte inanıyoruz, onu söyleyeyim. Yani 3 takım olacak, bir kişi de olacak bir takım daha. Belki birkaç hafta sonra o takımı da basın mensupları görür. Ama ikinci takım biziz. 3 takımla bitirecektir. 3 takım da yeterli zaten. Başkanım böleyim, gönül ister bunu daha büyütelim ama şu an o yüzden konjonktürü bahsettim. Türkiye'de bunu yapabilecek çok az sayıda takım var maalesef. O onursal başkanları veya başkan vekilleri olsun. Çok sınırlı buna hazır takım. Ve 3 ile başlayacağız ve inanın bana 1 yıl, hatta belki maksimum 2 yıl sonra eğer bu iş olursa Türk futbolu bambaşka şeyler konuşuyor olacak. Bakalım. Bu başlangıç Bu olur. projenin yanında tesisin yürümesi konusu. Tesis çalışıyoruz ya. Para gelirse belki bugün gelmiştir. Para gelirse bir arazi almak istiyoruz. Kiraya arazi tutmak istemiyoruz. İmece usulü başlayacağız inşallah. Yapabildiğimiz en kısa sürede. Ama bu proje tabii teferruatı şimdi arabada konuşuruz. Bu proje iyi giderse yani bizler işe iyi sarılırsak bu proje çok büyür. Ama Hatay da büyümeye aç bir bölge ve arzuluyuz, istekliyiz. Ama çaba da sarf ediyoruz. Sadece arzulu değiliz. Dün akşamki maçtaki gibi. Yani yediğimiz gollar bizi yıpratmıyor. Daha da kamçılıyor. Şirketleşmeyle ilgili, Hatayspor'un şirketleşmeyle ilgili bu bağlantılı daha Şirketleşme bize ait ama şirketle ortak iş yapma ortağımızla birlikte olacaktır. Biliyorum yanlış söylemem değil mi? Siz nasıl istiyorsanız başkanım. Buyur Selim Bey. Arkadaşlar tanıyanlar inşaat mühendisliği Hatayspor'da eski başkanı. Neticede bu. Selim Bey'in çok katkısı var arkadaşlar bu konuda. Teşekkür ediyorum. Son bir not vereyim başkanım. Tabii, Sonra bitirelim. Biz World 17 olarak şu an Singapur, Londra, New York, İstanbul, İzmir. Totalde 5 farklı ülkede 8 tane şubesi olan bir şirket haline dönüştük. 4 yıl önce ben 5 yıl önce $900 kurdum şirkete. Şu anda 9.8 milyon dolarlık bir hacmi ulaştı yıllık. Hatay olmasaydı büyük ihtimalle amiyane tabiriyle tırmalıyorduk. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Varsa oradan üretirsin. Yoksa üretemezsin. Tohum var ki üretiyorsun. O mühim olan bereketli topraklar bulup gübrelemek. Var mı arkadaşlar soru? Buraya mı atıyorsun? Evet, ben buraya siz buraya. Tamam arkadaşlar hadi. Ha? Evet. Ali Bey size de alalım mı? Görüntü. Ben atayım da bir dakika. Sen kurtarın diyorsun ben. Ben aldım abi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Alayım onu. Arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Aydın sevenler